Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte ajurlu, burgulu çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım, pudra pembe tonlarında. Şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz böyle. Yanlarında ajurları var, ortasında burgumuz var. Çok zarif, çok şık bir patik oldu. Çeyiz için de çok uygun. Böyle sade tek renk model seven hanımlar için de güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Burun kısmından başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek atarak. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. 12 ilmek attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın hanımlar arka yüzdeyiz. İkinci şişimi aldım. İlk sıramda arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde tek ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimde düz olarak ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimde öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi hemen şu kenardan çıkartıyorum. Bakın ya kenarda ilmeğin iki kanadına birden girip ilk ilmeğimi çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için tığ ile ilmeğimi çıkarıp şişime takıyorum. Burada 2 ilmeğim oldu. Şu 3 ilmeğim. Hanımlar başlangıç yerlerinde şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam olsun. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2. 3. 4. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Boşalan şişimizi de sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. Bakın boşalan şişimi de 4. şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz. 4 şişi de örünce. Evet, başlangıç yerine geldik hanımlar. Bu aşamada artık artırma işlemine de geçeceğiz. Artırma işlemini patik burnumuza şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağda. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 2. şişimde de 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız burada hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yaparken bir sonraki sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Artırma yapmayacağım. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olmalı. Geldim 4. ve sonuncu şişime. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Yani dilerseniz 13'er ilmek de yapabilirsiniz. Dileyen 12'şer ilmek de yapabilir. 15'er ilmek de olur. Bunu istediğiniz gibi, istediğiniz sayıda, boyutta ayarlayabilirsiniz. Tek fark şu olur. Hani benden daha az sayıda ilmek yapanlar buraya bir ajur eksik yaparlar. Ya da fazla yapanların bir ajuru fazla olur. Budur yani. Sadece tek fark bu. Bunu da zaten örerken sizlere anlatacağım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Hanımlar, sizler 13'er ilmek yapacaksanız eğer ilk 8 ilmeğinizi düz örerek başlayacaksınız. Her şişte 15 ilmek yapacaksanız da ilk 10 ilmeğinizi düz örerek başlayacaksınız. Benimki 14 ilmek. Bu nedenle ilk 9 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlk 9 ilmeğimi düz ördüm. Hanımlar, bu burgu modeli 8 ilmekten oluşuyor ve burgumuzun sağında ve solunda birer tane ters ilmeğimiz var. Şimdi burgumun sağ tarafındaki bir ters ilmeğimi buraya örüyorum. 8 adet ilmeğimi ilk sıramda düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. İkinci şişimden devam ediyorum. 5, 6, 7, 8. Ardından burgumun sol tarafındaki bir ilmek tersimi örüyorum. Bu tarafta da yine 9 ilmeğim kaldı. Kalan 9 ilmeğimi düz örüyorum. 13'er ilmek yaptıysanız 8 ilmek kalacak burada. 15'er ilmek yaptıysanız da 10 ilmek kalacak. Geldik patiğimizin tabanına. Patiğimizin tabanına ajurlu burgulu modelimizi koymuyoruz. Tabanımız düz olarak örülüyor hanımlar. Videonun devamında bu taban bölümleri göstermeyeceğim. Hani videoyu gereksiz yere uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Bu taban bölümü keseceğim. Sizler videonuzu durdurup oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Ön bölümü her sırasında detaylı olarak zaten anlatacağım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi ajurlu modelimize başlayacağız. Bu aşamada hanımlar ilk ajurumuzu yapacağız. İlk burgumuzu da yapacağız. Şu bir tane ters ilmeğim vardı. Onun önündeki 2 ilmeğime kadar öreceğim. Yani 7 ilmeğimi öreceğim. O ters ilmeğin önündeki 2 ilmeğe kadar örüyoruz. İlmek sayılarınız artık kaçsa ona göre o şekilde ayarlayacaksınız.
7 ilmeğimi örüyorum. 6, şu 7. ilmeğim. Bakın ters ilmeğimin önünde 2 tane düz ilmeğim kaldı. Buraya kadar ördüm. Bu aşamada hanımlar yapacağım işlem şöyle. Sağa doğru kesim yapacağım. Ajurumu yapacağım. Burada kesimlerimiz sağa doğru olacak. Ajurlar sağa doğru kayacak. Sol tarafta da sola doğru kesim yapacağız. Ajurlarımız sola doğru kayacak çünkü. Ben sağa doğru kesimi hanımlar bakın şöyle yapılabilir. Şu 2. ilmeğin içinden girerek şöyle sağa doğru kesimleri yapabilirsiniz. Ama ben öyle zorlandığım için şöyle yapıyorum sağa doğru kesimlerimi. 2. ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne şöyle bırakıyorum. Ardından ikisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Bakın ilk ajurumu yaptım. Aradaki ters ilmeğimiz model bitene kadar ters olarak örülüyor. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi ilk burgumu yapacağım hanımlar. Burgumuz şöyle 8 ilmekle burgu yapıyorduk. İlk 4 ilmeğimizde sağa doğru burgu yapacağız. Diğer 4 ilmeğimizde de sola doğru burgu yapacağız. Şimdi burada 4 ilmeğim var. Şu ikinci ikili ilmeğimi önden gelecek şekilde, ilk ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Bakın şöyle ilmekleri yer değiştirdim. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu ilk ilmeğimde ilk burgumuz olduğu için biraz sıkı oldu burası ama şimdi öreceğiz. Şu 2. ilmeğim, şu 3. ilmeğim, şu da 4. ilmeğim. Bakın sağa doğru ilk burgumuzu yaptık. İkinci şimdi de sola doğru burgu yapacağım. Burada da bakın 2 ilmeğimi, ilk 2 ilmeğimi önden gelecek şekilde, arkadaki 2. ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle burgumu yapıyorum. Bakın şöyle ilmekleri yer değiştirdim. Sonrasında bu yer değiştirdiğim ilmeklerimin hepsini sırasıyla düz örüyorum. Şu 1. ilmeğim, şu 2. şu 3. şu da 4. burgulu ilmeklerimi ördüm. Yanındaki ters ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi burada da sola doğru kesim yapacağız. Önce ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesimimi yaptım. Burgumuzu yaptık hanımlar. İlk ajurlarımızı da yaptık. Şişimde kalan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Bu aşamada ikinci ajurlarımızı yapacağız. İlk ajurumuzu yaparken 7 ilmek örmüştüm. Şimdi 6 ilmek öreceğim. Yani ajurumun önündeki, bakın ajurumun önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim. İlk 6 ilmeğim yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen ikinci ajurumu yapacağım. Bakın ajurumun önünde 2 ilmeğim kaldı. Şu ajurum önünde 2 ilmek var. Yine sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne şöyle bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ardından ipimi şişime doladım. Bakın ajurumuz sağa doğru kayıyor. Bir önceki ajurumu düz örüyorum. Arada bir ters ilmeğim vardı. Bunu da ters ördüm. Bir önceki sırada burgu yapmıştık hanımlar. Şimdi ilmekleri düz öreceğiz. 4 sıra düz ördükten sonra bir diğer burgumuzu yapacağız. Her 4 sırada bir burgumuzu yapacağız. Şimdi burgu olan ilmeklerimi düz örüyorum. Burgudan sonraki ilk sıramız oluyor bu. İkinci şişimdeyim. İkinci şişimdeki yine ilk 4 ilmeğim burguydu. Bunları da düz örüyorum. Bakın bir ters ilmeğimi ters ördüm. Ardından burada da ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. Hemen ardından ipimi şişime doladım. Bakın ikinci ajurumu yapıyorum ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İkinci ajurumuzu da yaptık. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ajurumuzu da böylece yaptık hanımlar. Geldik patiğimizin tabanına. Tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim ön yüzde. Bu sıramızda da 3. ajurlarımızı yapacağız. Bir önceki sırada 6 ilmek örmüştük. Şimdi 5 ilmek öreceğiz. Şu 2. ilmeğim 3, 4, 5. Yani bakın şurada ajurum var. Ajurumun önündeki 2 ilmeğe kadar ördüm. Tekrar sağa doğru kesimimi yapacağım. 2. ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden hemen sonra artırmamı yapıyorum. Yani ajurumu. Hemen yanına bakın 1, 2. 2 ilmek düz ördüm. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Burgumuzdan sonraki ikinci sıramız bu. İlmeklerimizi düz örüyoruz. İkinci şişimdeyim. Yine burgu olan buradaki 4 ilmeğimi de düz örüyorum.
yanındaki bir tersimi ters ördüm. Burada da hanımlar ters ördükten sonra bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm 2. 2 ilmek ördükten sonra ajurumu da ördükten sonra hemen ipimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sol tarafa da 3. ajurumuzu yaptık. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz ve bu sıramızda 4. ajurumuzu yapacağız. Bir önceki sırada 5 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 4 ilmek. İlmek sayıları birer birer eksilerek gidecek burada. Şu 3, 4. ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Bakın 1, 2, 3, 4. ajurumuz oldu. Ajurumdan sonra öndeki 3 ilmeğimi düz öreceğim. Yani ters ilmeğime kadar düz ördüm. Ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Burgudan sonraki 3. sıramız yine burgu olan 8 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkinci şişimdeyim. Yine 4 tane burgu ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğimi ters ördüm. Burada da yine 3 ilmek düz öreceğim şimdi. 1, 2, bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 3. Hemen ardından 4. ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden patiğimizin ön yüzündeyiz. Bu sıramızda 5. ajurlarımızı yapacağız. 5. ajurumuzu açarken hanımlar bakın şu 1, 2, 3, 4, 5. 5. ajuru yaparken bakın 2. ajur modelimizin de ilkini başlatacağız bu sıramızda. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi öreceğim bu defa. Bir önceki sırada 4 ilmek örüp kesim yapmıştım. 3 ilmeğimi ördüm. Ardından 2. ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Şimdi buradaki ters ilmeğimin önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim. Çünkü 2. ajurlarımızı başlatacağız. Bakın 1, 2. 2 ilmek daha ördüm ajurumdan sonra bakın. Ters ilmeğim var. Önünde de 2 ilmek var. İlk ajurlu modelimizi yaptığımız gibi bu 2 ilmeğimi de alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum ve ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. 2. ajurlu modelimizde yani bunu da bu sırada başlatmış olduk. Hemen yanında bir tane tersim var. Tersimi örüyorum. Burgumuzdan sonraki 4. sıramız hanımlar. Bir sonraki sıra yine burgumuzu yapacağız. Bakın 4 tane ilmeğimi ördüm ilk şişimde. İkinci şişimdeki ilk 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Şimdi bu sol tarafa da 2. ajurumuzu başlatacağız. Ters ilmeğimi ördükten sonra ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın buradaki ajurumuzu başlattık. Hemen yanına 2 ilmek örüyorum. 1. Bakın ajurumu da ördüm. 2. Tekrar ipimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden modelimizde ön yüzdeyiz. Bu sıramızda 2. burgumuzu da yapacağız. Çünkü ilk burgudan sonra 4 sıra ördük. Ajurları da devam edeceğiz. Bir önceki sırada 3 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 2 ilmek örüp kesimimi yapacağım. Bakın 2 ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yaptım. Ajurumu yapıyorum. Bu aşamada hanımlar ajurumun önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim. Yani 2 ilmek daha örüyorum. Bakın burada ilk ajurum var. Ajurumun önünde 2 ilmek. Bu 2 ilmeğimi de yine alıyorum. 2. ajurlu modelimin deseni bu. 2. ilmeğimi ilkin önüne koydum. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 2. ajurlu modelimizin 2. ajurunu da yapmış olduk böylece. Ajurumdan sonra bir önceki sıradaki ajurumu düz ördüm. Ters ilmeğim ters örülüyor. Geldik yine burgumuza. Yine hanımlar burada dörtlü ilmeğim var. Bakın ilk son 4 ilmeğim var. Bu ikinci ikili ilmeğimi alıyorum. Bu ikinci ikili ilmeğim önden gelecek şekilde. İlk ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde. Bakın şöyle yer değiştirdim. Bu 2 ilmeğimi şişime alıyorum. Ve sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu da 4. İkinci şişimdeyim. Burada da yine burgum yapacağım. İlk burgumda olduğu gibi bakın 4 tane ilmeğim var. Bu aşamada da ilk ikili ilmeğim önden gelecek şekilde, ikinci ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Sola doğru burgu yapıyoruz bu tarafta da. Sonra bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Aradaki bir tersimi yine ters ördüm. Şimdi burada da hanımlar bakın ajurum var. Bir tane ajurumu örüyorum. Ardından hemen ipimi şişime doladım.
İkinci ajurumu da yapmış oluyorum böylece. Artırmadan sonra öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına bir, bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm, 2. 2 ilmek ördükten sonra tekrar ipimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hem birinci ajurlu modelimizi yapıyoruz hem de ikinci ajurlu modelimizi aynı anda yapmış oluyoruz. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu ilmek, burada kenardaki ilmekler bitene kadar ajura devam ediyoruz hanımlar. Bakın burada bir önceki sırada 3 ilmek örmüştüm. 2 ilmek örerek başlamıştım. Şimdi 1 ilmek örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi alacağım. Şöyle ikinci ilmeğimi ilkinin önüne getiriyorum. İkisini keserek örüyorum. Her şişe 13'er ilmek yaptıysanız bu sonuncu ajurunuz oluyor hanımlar. Her şişe 13'er ilmek yaptıysanız bu sonuncu ajurunuz oluyor. Benimki 14 olduğu için bir kere daha ilk ajurlu modelimden yapacağım. Sağa doğru kesimden sonra ipimi şişime doladım. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Bakın ilk ajurumun, ikinci ajurlu modelimin ajuru burada. Onun önündeki 2 ilmeğe kadar örmüş oldum böylece. Tekrardan sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini kesiyorum ve ipimi şişime doladım. İkinci ajurlu modelimizin 3. ajurunu açmış olduk. Hemen yanına 2 ilmek düz örüyorum. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Bir önceki sırada burgu yapmıştık. Şimdi 4 sıra ördükten sonra, düz ördükten sonra 3. burgumuzu yapacağız. Şimdi burgudan sonraki ilk sıramız, ilmeklerimizi düz örüyoruz. Çünkü her 4 sırada bir burgu yapılıyor. İkinci şişimdeyim. Buradaki 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Tekrardan aradaki bir tersim ters olarak ördüm. Sonra bakın bir ajurlu ilmeğimi de ördüm. 2 ilmekten sonra yeniden ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 2 ilmek ördükten sonra tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan bir ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın bu ilk ajurlu modelimizin sonuncusunu yapacağız. Çünkü burada son bir ilmeğimiz kaldı. Eğer ki 15 ilmek yaptıysanız şişlere burada bir ilmek daha olacak. Bir kere daha ajur yapacaksınız hanımlar. Şişteki ilmekler bitene kadar ajurlara devam ediyoruz. Hemen ilk şişimde ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Yanına 2 ilmek ördüm. Bakın ikinci ajurlu modelimin ajuru burada. Onun önündeki 2 ilmeğe kadar örmüş oldum. Yine burada sağa doğru kesimimi yapacağım. Çünkü ikinci ajurlu modelim devam ediyor. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Burada 1, 2, 3, 4. ajurlu modelimiz oldu hanımlar. İkinci ajurlu modelimizin 4. ajuru bu. Ajurumu yaptıktan sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın ters ilmeğime kadar ördüm. Ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Model bitene kadar bu ters ilmekler ters örülecek. Ardından burgumuzdan sonraki ikinci sıramız. Burgu olan 8 ilmeğimi düz örüyorum. Burgudan sonraki bu ikinci sıramız oluyor. Tekrardan bir tersimi ters örüyorum. Burada 1, 2, bakın ajurumu da ördüm. 3 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın burada da 1, 2, 3, 4. ajurumuz oldu. Ardından 2 ilmek örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hanımlar, bu sıramızda ilk ajurlu modelimizi tamamlamış olduk. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ajurumuz oluyor. Bakın model üzerinde de göstereyim. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajurlu modelimiz 8 taneydi. 14'er ilmek yapanlar için geçerli bu. Tamamladım. 13'er ilmek yapanların 7'şer tane ajuru oluyor. 15'er ilmek yapanların da 9'ar tane ajuru oluyor hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, modelimizde tabanımızı ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Yine bakın ilk ajurumuz bitti. Bu ajurumuzla devam edeceğiz. Bakın ikinci ajurumuzla devam edeceğiz. Hemen ajurumuzun önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğiz. Yani buradaki ilk 3 ilmeğimi öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Bakın ajurumun önündeki 2 ilmeğime kadar ördüm. Burada tekrar sağa doğru kesimimi yapıyorum. Şöyle ajurumu yaptım. Burada hanımlar bakın 5. ajurumuz oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi yaptığımız 5.
Her 5. ajuru yapışımızda hanımlar bir diğer ajurlu modelimizi kuracağız. Bu şekilde. İlk model yaparken de öyle oldu. İlk ajurlu modelimizde 5. ajuru yaparken 2. ajurumuzu açmıştık. İkinci modelimizde de yine 5. ajuru açarken 3. ajurlu modelimizi de yapacağız. Şimdi sağa doğru kesim yaptım, ajurumu yaptım. Yanına 2 ilmek örüyorum. Bakın iki ters ilmeğimin önündeki 2 ilmeğe kadar örmüş oldum böylece. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ipimi şişime doladım. Burada bakın 3. ajurlu modelimizi de açmış olduk. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Burgudan sonraki 3. sıramız. Burgu olan ilmeklerimizi düz örüyorum. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilk 4 burgu ilmeğimi düz örüyorum. Yanına tersimi ters ördüm. Şimdi hanımlar buraya da hemen sol tarafa da 3. ajuru yapacağız. Ters ilmekten sonra hemen ipimi şişime dolayıp öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Yanına 1 ajurlu ilmeğimi de örüyorum. 2 ilmek ördükten sonra yine ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. 3. ajurlu modelimizi de böylece başlatmış olduk. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden modelimizde ön yüzdeyiz. Şimdi ajurumun önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim. Yani bakın buradaki 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Bakın burada ajurum var. Önünde de 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne bırakıp sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Ardından 2 ilmek ördüm. Bakın hanımlar, buradaki 3. ajurumuzun önündeki 2 ilmeğe kadar örmüş oluyoruz böylece. Yine bu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum ve ipimi şişime doladım. 3. ajurlu modelimizin 2. ajurunu yapmış olduk böylece. Bir önceki ajurumu düz ördüm. Ters ilmeğim ters örülüyor. Burgudan sonraki 4. sıramız. Burgu olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bir sonraki sırada yine burgularımızı yapacağız hanımlar. 3. burgumuzu yapacağız. Her 4 sırada bir burgumuzu yapıyoruz çünkü. Hemen bir ters ilmeğimi ters ördüm. Ajurlu ilmeğimi düz ördükten sonra hemen ipimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına 2 ilmek ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına 2 ilmek düzümü ördüm. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar, modelimize yine devam ediyoruz. Bakın ajurumun önündeki 2 ilmeğime kadar öreceğim. Yani ilk ilmeğimi örüyorum, 1 ilmek. Ardından şu öndeki 2 ilmeğimi aldım. Yine sağa doğru kesimimi yapıyorum bakın. Tekrar ajurumu yaptım. Yanına 2 ilmek ördüm. Şimdi 3. ajurlu modeli yapıyoruz. Bakın ajurumun önünde 2 ilmeğim var. Tekrardan bu 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. 3. ajurlu modelimizin 3. ajurunu açmış olduk. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki ters ilmeğim ters örülüyor. Bu sıramızda tekrar 3. burgumuzu yapacağız. İkinci ikili ilmeğim önden gelecek şekilde. İlk ikili ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yine ilmekleri şöyle yer değiştiriyoruz. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada sağa doğru burgumuzu yaptık. İkinci şişimdeyim. Burada da 4 ilmeğim var. Sola doğru burgumuzu yapacağız hanımlar burada da. İkinci ikili ilmeğim arkadan gelecek şekilde. İlk ikili ilmeğim de önden gelecek şekilde. Şöyle yer değiştirdim. Ve bu ilmeklerimi sırası ile düz örüyorum. Şu ikinci ilmeğim, şu 3, şu da 4. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Sonrasında hanımlar ters ilmeğimi ördükten sonra bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 2 ilmek ördükten sonra tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Yanına ajurumu da ördüm. 2. Tekrar ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve kalan 1 ilmeğimi düz örüyorum. 3. burgumuzu da bu sıramızda yapmış olduk. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, modelimizde ön yüzdeyiz. Artık bu sıramda da 2. ajurlu modelimin sonuncusunu yapacağım. İlk 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kestim. Ajurumu yapıyorum. Bakın sonuncu ajurumuzu yaptık. Yanına 2 ilmek ördükten sonra 3. ajurlu modelim için öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ipimi şişime doladım.
Üçüncü ajurlu modelimizin dördüncü ajurunu yapmış olduk. Önüne 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ters ilmeğim ters örülüyor. Bir önceki sırada burgumuzu yapmıştık. Bu sırada ilmekler düz örülecek. Her 4 sırada bir burgu yaparken her 5 sırada bir yeni ajurumuzu açıyoruz hanımlar. Model böyle ilerliyor. İkinci şişimdeki 4 ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Ardından 1, 2, bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 3. Hemen ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Yanına 1, ajurlu ilmeğimi de ördüm. 2, tekrar ajurumu yapıyorum ve son 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada da yine ikinci ajurlu modelimizi tamamladık hanımlar. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, modelimizde yeniden ön yüzdeyiz. İkinci ajurlu modelimiz bitmişti. Şimdi burada üçüncü ajurlu modelimizin beşincisini açacağız. Bakın ajurumdan önceki ajurum burada. 2 ilmeğe kadar öreceğim. Yani ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. ajurumuzu açtık. 5. ajurumuzu açarken 4. ajurlu modelimizde başlatacağız. İpimi şişime bir kere doladım. 1, 2 ilmek ördüm. Bakın ters ilmeğimin önündeki 2 ilmeğe kadar ördüm. Tekrardan burada öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıp ipimi şişime doluyorum. Burada hanımlar böylece 4. ajurlu modelimizde açmış olduk. Hemen ardından bir tersimi ters örüyorum. Burgularımdan sonraki ikinci sıram, ilmeklerimi düz örüyorum. Her 4 sırada bir burgumuzu yapıyoruz hanımlar. Şimdi burgudan sonraki bu ikinci sıramız. İlmeklerimi ördüm. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Hemen bu sol tarafa da ajurumu başlatacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Hemen yanına 1, bakın ajurumu da ördüm. 2 ilmek ördükten sonra ipimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde hanımlar. Modelimiz böyle ilerliyor. Her 4 sırada bir burgumuzu yaparken her 5. ajurda bir sonraki ajurlu modelin başlangıcını yapıyoruz. Bakın burada şimdi 5. ajurumuzu açarken en son tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4. Sonuncu ajurumuz burada 5. 5. ajuru açarken bir diğer 4. ajurlu modeli de başlattık. Her 5 sırada bir yeni ajurumuzu başlatırken her 4 sırada bir de yeni burgumuzu yapıyoruz hanımlar. Model böyle devam edecek. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burgu yaptım. Ajurlu modeli sayacak olursak da şu 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın buraya 8. ajurun ilkini yapmışım. Modeli bırakmışım. 8. ajurun ilkini yapıp modeli bıraktım. Şöyle hesaplayarak yaptım. Ben gerçi ajurları saymadım yaparken. 6 tane burgumu yaptıktan sonra yine ilmeklerimi 4 sıra düz ördüm. Tam burgu yapacağım sırada hanımlar bıraktım. O esnada bilek ayrımına geçtim. Devam edilir miydi? Edilirdi. Yani şöyle ölçü alarak yapılırsa hanımlar devam edilebilir. Belki siz 7 tane burgu yapacaksınız. Hemen manken ayağımdan çıkartarak ölçüyü size vereyim. Ne kadar yaptığımı, nasıl yaptığımı. Şöyle mezuramı alıyorum hanımlar. Bu bölüme kadar, bilek bölümüne kadar kaç santim ördüğümü sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şuradan itibaren, hatta şöyle yan koyayım. Daha rahat ölçümü alayım. Burnundan itibaren şöyle bakın mezuramı koydum. Bu bilek bölümüne kadar 12,5 santim ördüm hanımlar ben. 12,5 santim. Eni boyu 12,5 santim bilek bölümüne kadar. Enini de hemen şöyle göstereyim. Bakın germiyorum ya da büzmüyorum. Olduğu gibi patiğimin ölçüsünü veriyorum size. Şöyle 10 santimde enimiz. Bu kadar ördüm. Siz belki daha çok fazla yapmak istersiniz. Belki daha az. Yani ayak ölçüsüne göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde hanımlar ölçüyü alabilirsiniz. Benim ölçülerim 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu çünkü. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü kendi ölçülerimize göre sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız fakat öncesinde bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz öreceğiz. Hepsini düz öreceğiz. Ajurlarımı hepsini bu şekilde düz olarak öreceğim. Bir sıra derken 4 şişimizde örülüyor. Bu şekilde.
İlk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm ve geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle yine ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar, yani 13 ilmeğimi örüyorum. Dilerseniz 13'er ilmek yapın, dilerseniz 15. Bilek ayrımı aynı yapılıyor hanımlar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında burada ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu: bilek bölümü burası daha sıkı ve sağlam oluyor. Orta kısımda ilmekler arasında ayrık bir görüntü de oluşmuyor. Patemizin yanlarına geldik hanımlar. Bu kenarlarımıza ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimde örmeye devam edeceğim. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğimi haroşa düz olarak örüyorum. İlk 7 ilmeğimi. Şu 4 ilmek oldu. 5, 6, 7. 7 ilmeğimi düz ördüm haroşalarımı. Diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz öreceğim. Patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Düz örgü olduğu için burası hızlıca örüyorum. Buralardan atılacak bir detay model yok. Dördüncü şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar, ortaya kadar böyle örüyoruz. Bu aşamada hanımlar şu kenardaki 7 ilmeğimizde yine haroşa, bunu da düz öreceğiz. Bu haroşaları hem ön hem arka yüzde düz örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bilek ayrımına geldik. Ardından geri dönüyoruz. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Böyle devam ediyor. Şimdi hanımlar geri döndük. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeği ile birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Şimdi arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece kenarlarda 7'şer ilmek haroşalarımız var. Haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tek dikkat etmemiz gereken nokta bu. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Yine burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğime geldim. Bunları haroşa düz örüyorum. Çünkü ben haroşalarımı her iki tarafta da düz örgü örerek elde ediyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Yeniden geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bakın tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşam zaten düz örülüyor. Yine ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Patiğimizin arkası bundan ibaret. Şöyle baktığımız anda şu kenarlarımızda hanımlar birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimde bu kenarımızda toplam 15 diş, 15 sıra haroşa olana kadar ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Bu aşamada sizler ayağınızı ölçerek yapın hanımlar. Şöyle ki patiğinizi bir miktar ördükten sonra şöyle bir ayağınıza giyin, ölçün. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 sıra haroşa ördüm ama belki siz 17 yaparsınız. Belki 16, belki 13, 14. Bu tamamen ayağınızın ölçüsüne göre, örgünüzün sıkılığına, giriş şekline göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın böyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye
Sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Sizler eğer her bir şişinize 13'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 22 ilmek ayıracaksınız. Sol tarafa 26 ilmek her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız da sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi patiğimizin topuğunu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülüyor. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Şu 7. haroşa ilmeğim. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Şimdi sizler bu tarafa 22 ilmek ayırdıysanız eğer burada 21 ilmek öreceksiniz. 22. ilmeği örerken kesim yapacaksınız. 26 ilmek ayırdıysanız da 25 ilmek öreceksiniz. 26. ilmeği örerken kesiminizi yapacaksınız. Topuğumuz için de ortak tarafta isterseniz 22, ister 24, ister 26 ilmek ayırın. Topuk için ortada kalan ilmek sayısı 7. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyiz. Yine bu aşamada bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani İlk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. örerken kesimimizi yapacağız. Şimdi 7 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğime gelince de şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimi yaptım. Sol tarafa 22 ayıranlar yine 21 örüp 22'de kesim yapacak. 26 ayıranlar da 25 örecek. 26. örerken kesimi yapacak. Kesimler böyle devam edecek. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda kesimden sonra bir ilmek eksildi. 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimi yaptık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 22 ilmek ayıranların da kesimlerden sonra sağ şişlerinde 22 ilmek kalıyor. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlarında kesimlerden sonra sağ şişlerinde 26 ilmekleri kalıyor. Yani her iki şişteki ilmek sayıları birbirine eşit oluyor. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topladım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Bu şekilde. Her iki patiğimizin topuğu kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Yani topuk kesimleri aynı oluyor. Bunu da söyleyeyim. Bazen yorumlarda sorular geliyor.
Hani sağ patiğin sağ ayak, patiğinki sağ tarafta, solunki sol tarafınki solda mı diye. Yok hanımlar, her ikisi de aynı tarafta. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile olmuyor. Bu şekilde ilmeklerimizi sırasıyla kesiyoruz. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Burada da yapacağım işlem şöyle. Benden taraftaki şişteki ilmeğimi aldım. Diğer şimdiki ilmeğimi de tığıma aldım. Burada üçünü birden topluyorum hanımlar. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Topuğumuza bakmadan önce hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım. 5 şiş patiklerde bu özelliği çok seviyorum. Burundan başlıyoruz, topukta bitiriyoruz. İkide bir ip kır, ipekle durumları olmuyor. Elimiz oyalanmadan patiğimiz hemencik bitiyor. Evet hanımlar, topuğumuz bakın şu şekilde, yakından da göstereyim. Ayağı giyilince şöyle duruyor. Bu şekilde görüntüsü böyle. Yani izi bile belli değil. Patiğimiz böyle. Hemen bir de hanımlar manken ayağıma giydirip patiğimi öyle göstereyim sizlere. Çünkü ajurlu modeller ayakta daha güzel kendini gösteriyor. Sade, tek renk, böyle ajurlu şık model seven hanımlar için de güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir. Daha doğrusu bitirdik videomuzu. Evet hanımlar, patiğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi birlikte yaptık. Patiğimizin tabanı, kenarları, bakın topuk kısmı. Esneklik payını da şöyle göstermek istiyorum. Böyle. Evet hanımlar, yine birlikte bir güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.